Efes ve Afrodisyas'ın gölgesinde tarih boyunca Anadolu'nun bereketli topraklarında yükselen bir başka inci, Laodikeya antik kenti. Milattan önce 3. yüzyılda kurulan ve Roma İmparatorluğu döneminde altın çağını yaşayan bu antik kent, tarih boyunca medeniyetin izlerini taşır. Bu belgeselde Laodikeya'nın gizemli sokaklarında dolaşacak, antik tiyatroda heyecan verici anılara tanık olacak ve şehrin dini ve ticari yaşamının izlerini süreceğiz. Haydi, zamanın derinliklerine doğru yolculuğa çıkalım ve Laodikeya'nın sırlarını keşfedelim. Laodikeya, Denizli'ne bağlı olan Eskihisar, Goncalı ve Bozburun gibi köylerin bulunduğu Likos, Çığık Su Vadisi'nin ortasında yüksek bir tepe üzerine kurulmuş bir şehir. Bu jeopolitik konumu sebebiyle gerek ticari gerekse politik olarak tarih boyunca önem görmüş ve değer verilmiş. Helenistik dönemde Karya ve Lidya, Roma döneminde ise Frikya adıyla anılan eyalet sınırlarında bulunuyordu. Laodikya Antik Kenti, Denizli ilinin 6 kilometre kuzeyinde yer alır. Denizli, Afyonkarahisar Karayolu üzerinde tekstil fabrikalarına ait satış mağazalarının bulunduğu kavşakta kuzeye doğru devam edilerek Laodikya Antik Kenti'ne ulaşılır. Laodikya Antik Kenti, birbirine dik açılarla kesen ana caddeler ve ara sokaklardan oluşan hippodamik planlı olarak düzenlenmiştir. Yaklaşık 5 kilometre karelik alana yayılan Laodikya'nın önemli olan ve günümüze kadar gelebilen yapıları arasında Anadolu'nun en büyük stadyumu, 2 tiyatrosu, 4 hamam kompleksi, 5 agorası, 5 anıtsal çeşmesi, 2 ana giriş kapısı, Volüteryonu, tapınakları, kiliseleri ve anıtsal caddeleri yer almaktadır. Dikkat edilecek olursa kentte ortaya çıkartılan yapıların büyük çoğunluğunun hamam ve çeşme gibi su ile ilgili yapılar teşkil ettiği görülür. Bu da şehrin sürekli bir temiz su ihtiyacı içerisinde olduğunu göstermektedir. Kentin 4 tarafını ise nekropol alanları içerir. Şehrin ana caddesi konumunda olan Suriye Caddesi 900 metre uzunluğundadır. Bu cadde turistlerin bilet aldığı gişenin civarında yer alan Suriye Kapısı'ndan başlar, Doğu Roma Kapısı ile devam ederek Karakalya Çeşmesi'nde son bulur. Suriye Kapısı'ndan Doğu Roma Kapısı'na kadar olan bölümü 500 metre uzunluğunda olup henüz kazısı yapılmamıştır. Doğu Roma Kapısı'ndan Karakalya Çeşmesi'ne kadar olan bölüm ise 400 metre uzunluğunda ve tamamıyla gün yüzüne çıkarılmış vaziyette. Doğu Roma Kapısı Suriye Caddesi üzerinde olup M.Ö. 395-396 yıllarında İmparator Theodosius ve Arkadius zamanlarında yayınlanan ferman sebebiyle kentin güvenliğini 2 katına çıkarılması ile ilgili alan kararlar doğrultusunda kentin iç kısmının etrafı sur duvarlarıyla çevrilmiş. Bu fermanlar Karadeniz'in kuzeyinden gelen Hun ve Got akımlarının imparatorlukta panik havası yaratmasının sonucudur. Bu ferman gereğince kentler birçok güvenlik tedbirlerini artırarak şehirlere ikinci bir sur duvarı örmüştür. Doğu Roma Kapısı bu iç sur duvarının üzerinde yer almaktadır.
Doğu Roma Kapısı'ndan Karakalla Alıç Çeşmesi'ne kadar devam eden Suriye Caddesi kanalizasyon sistemine sahip, her iki yasında stoa denilen yürüyüş yolları ve arkasında dükkanların sıralı olduğu ana cadde. Suriye Caddesi üzerinde Ağa Evi, Tapınak Ağa, Septimus Severus Alıç Çeşmesi, Kutsal Agora'ya ait 3 giriş kapıları ve bu yapının karşısında Merkez Agora ve Karakalla Anıt Çeşmesi yer almaktadır. Cadde milattan sonra 494 depreminden sonra halkın kendi çabalarıyla tamir edildiğinden devşirme malzemeleri sıklıkla görmek mümkün. Bununla birlikte cadde üzerinde at arabası izleri dikkat çekmekte. Helenistik dönem Laodikyası, Seleukos Kralı 2. Antiochos Theos tarafından eşi Kraliçe Laodikya adına M.Ö. 3. yüzyıl ortalarında kurulmuş. Büyük İskender'in varisleri olan generallerin kurduğu Bergama ve Seleukos Krallığı, Anadolu hakimiyeti amacıyla rekabete girişmişler. Bu bağlamda Çürüksu, Likos Vadisi ve burada bulunan antik kentler M.Ö. 190 yılında yaşanan Magnezya Savaşı ve ardından M.Ö. 188'de imzalanan Apamenia Barışı'yla Roma desteğini arkasında tutan Bergama Krallığı'na bırakılmış. Daha sonra bölge, Bergama Kralı 3. Attalus'un vasiyeti üzerine M.Ö. 133 yılında Roma Cumhuriyet yönetimine bağlanmış. M.Ö. 129 yılından itibaren Batı Anadolu Küçük Asya eyaletine dahil olmuş. Roma tarafından atanan prokonsüllerce yönetilmiş. Kazı heyeti tarafından Ağa Evi olarak isimlendirilen yapı birimi, Suriye Caddesi'nden kuzeye ayrılan iki ara sokak arasında yer alan ada üzerinde bulunur. Ağa Evi birbiriyle bağlantıları olan odalardan meydana gelen 3 peristilli yani iç avlu evden oluşan bir yapı kompleksi. Kapladığı alan 2000 metrekare. 3 peristilli avlu etrafında toplam 47 mekan, 5 dükkan ve 2 koridor ortaya çıkarılmış. Milattan sonra 1. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar kesintisiz kullanılmış. Çalışmalar bu evin hem konut hem de üretim atölyesi olarak kullanıldığını ve 5 farklı kullanım evresi olduğunu göstermekte. Bir şarap soğutma kuyusu ve ortasında havuzu olan bir oturma alanı bir dönem meyhane olarak kullanıldığının göstergesi. Ayrıca bununla ilgili olarak bol miktarda terazi, gram ve sikke gibi alışverişlerle ilgili malzemeler de ele geçmiş. Antik kentin batısında ve güneybatısında Asopos, Gümüşçay Boncalı Deresi, güneydoğusunda Kapros, Başlıçay, kuzeydoğusunda ise Likos, Çürüksu Deresi yer almakta. Bunların kaliteli su kaynakları olmadığından dolayı kent her zaman temiz su ihtiyacında olmuş ve bu ihtiyacını yakın çevrede bulunan dağ eteklerinde kurulu antik kentlerden temin etmiş. Onoz Dağı ve Baba Dağı eteklerinde yer alan Kolossea ve Attuda gibi şehirlerde kaynağını erimiş kar sularından alan temiz ve taze su kaynakları yer alırken şehrin tam karşısında Çal Dağı eteklerindeki Hierapolis şehrinde sıcaklığı ortalama 35 derece olan sıcak su kaynakları yer almakta. Bu şehirlerin tam ortasında yüksekçe bir tepede bulunan Laodikya kenti tarih boyunca temiz ve taze su sıkıntısı yaşamış. Bu sebeple şehrin birçok noktasında su sarnıçları ve pişmiş topraktan yapılmış tesisat hatları inşa edilmiş. Günümüzde bu su depolama ve dağıtım sistemlerinin gün yüzüne çıkarılabilenlerin üzerinde aşırı derecede kireç, kalsiyum, magnezyum ve sülfür katmanlarıyla kaplandığı keşfedilmiş. Kentin etrafında yer alan dağlar ise 2308 metre yüksekliğiyle Salbakos, Baba Dağı, 2571 metre yüksekliğiyle Ege bölgesinin en yüksek rakamına sahip olan Katmus, Honaz Dağı ve 1840 metre yüksekliğiyle Çökelez Dağı'dır. Bu dağların eteklerinde birer antik yerleşim yeri bulunmakta. Baba Dağı üzerinde Attouda ve Trapazapolis, Honaz Dağı eteklerinde Kolossea, Çökelez Dağı eteklerinde Hierapolis, Pamukkale ve devamında Tripolis antik kentleri yer almakta.
Milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yapı, üzerinde yer alan yazıtlardan anlaşıldığı üzere Yeşillerin Jokey Kulübü. Yeşiller, Doğu Roma İmparatorluğu'nda geniş taraftar kitlesi olan bir spor kulübü. Septimus Severus Anıtsal Çeşmesi'nin arka kısmında yer alan bu yapı 2 katlı dikdörtgen planlı. Peristilli bir avlusu ve çeşmesi bulunmakta. Antik çağlarda insanların yegane eğlence kaynaklarından biri tiyatroya giderek antik çağ yazarlarının kaleme aldıkları trajedi, drama ve komedi gibi oyunları izlemekti. Aynı zamanda tiyatrolar günümüzün televizyon işlevini görüyor. Halkın ülkenin çeşitli yerlerine meydana gelen olaylardan haberdar olmalarını sağlıyordu. Roma'nın bölgede hakimiyetinden sonra bu durum yavaş yavaş değişime uğrayarak tiyatrolardaki sanatsal faaliyetler yerini vahşi hayvan dövüşlerine ve gladyatör müsabakalarına bıraktı. Romalı imparatorlar ve prokonsüller halkın psikolojik olarak avunmasını sağlamak için stadyumlarda sıklıkla spor müsabakaları ve kanlı gladyatör dövüşleri tertip etmeye başlamışlardı. Sonraki gelişen süreçte Hristiyanların yükselmesiyle birlikte kanlı gladyatör dövüşleri yerini 4 atın çektiği araba, quadriga yarışlarına bırakmış. Bu tür müsabakalar için Roma'da inşa edilen Kolezyum'a mukabil Konstantinopolis'te, günümüz İstanbul'un da hipodrom inşa edilmiş. Quadriga yarışlarında 1. ve 2. sporcuları tespit edebilmek için sporcuların 2 farklı renkte, kırmızı ve beyaz olarak kıyafet giymeleri ve arabalarını da bu renkleri boyamaları gerekirmiş. Sonra bu 2 takım adına spor kulüpleri kurulmuş. Roma'nın ilk imparatoru Augustus zamanında bu 2 renge maviler ve yeşiller de dahil olarak takım sayısı 4'e yükselir. Yeşiller toprağı, maviler suyu, kırmızılar ateşi ve beyazlar da havayı simgeler. Zaman içerisinde kırmızı ve beyaz takımlar sürekli galip gelen takımlar olan maviler ve yeşillere katılarak takım sayısı yine 2'ye düşmüş. Maviler ve yeşiller imparatorluk coğrafyasında 2 ezeli rakip haline gelmiş. Mavi Venetoi ve yeşil Prasinoi rekabeti zaman içerisinde gayrimeşru eylemlerden ticarete, mezhepçilikten siyasete kadar bütün mecralarda siyaret etmiş ve Roma toplumunu 2'ye bölmüş. İmparator, saray çevresi aristokratlar ve Diofizit Hristiyanlar mavi takımı desteklerken, sıradan halk, ticaret ve üretimi elinde tutan başkentten uzak olan kırsal kesim ve monofizit Hristiyanlar yeşil takımın sempatizanlarıydı. Milattan sonra 532 yılında yaşanan Konstantinopolis'in günümüz İstanbul'un gördüğü en büyük ve en kanlı isyan olan Nika ayaklanmasının temelinde maviler ve yeşiller takımların ezeli rekabeti ve holiganlıkları yatmakta. ...2010 yılında keşfedilen yapı, Suriye Caddesi'nden Kuzey Tiyatrosu'na giden yol üzerinde A Tapınağı'nın yakın konumunda yer almakta. Kilise İmparator Konstantin zamanında Hristiyanlığın milattan sonra 313 yılında serbest bırakılmasıyla inşasına başlanmış. Bu yönüyle resmi mahiyette en erken kilise yapısı özelliğini taşımakta. Hristiyanlık tarihinin en eski ve sağlam kalabilmiş olan haç planlı vaftiz havuzlarından birisi bu yapı içerisinde yer almakta. Kilise milattan sonra 494 yılı depreminde büyük hasar görerek tamir edilmiş ve İmparator Fokas dönemi depreminde ise tamamen yıkılmış. Laodike Kilisesi ile ilgili videomuz kanalımızda yakın zamanda yer alacak. Kentin en erken yerleşimini gösteren veriler erken Kalkolitik döneme ait olup bu veriler batıda yer alan Kandil-Kırı yerleşkesinden tespit edilmiş. Asopos tepesinde ortaya çıkarılan bulgular ise M.Ö. 3500 geç Kalkolitik, M.Ö. 3000-2500 yıllar arasındaki ilk Tunç Çağı ve M.Ö. 4. yüzyıldaki Klasik döneme ait. Tarih yazarı Plinius'un ifade ettiğine göre kentin ilk isminin Anadolu kökenli bir kelime olan Roas ve sonrasında Zeus'un kenti anlamına gelen Diospolis olduğu bilinmektedir. Helenistik Laodikya kurulmadan önce kaynaklarda bahsi geçen bu iki yerleşim birimlerinin Kandil-Kırı ve Asopos öyküleri üzerinde olduğu düşünülmekte. Kentte Grek Panteon'la ait inançların yanında Doğu kültür ve inançlarıyla karışmış Zeus Aseis ve Isis kültürleri de görülmektedir. Kentin kurucu baş tanrısı ise Zeus Laodicus.
A tapınağı Suriye Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı şehrin ana tapınağıdır. Politeist dönemde Tanrı Apollo, Tanrıçı Artemis ve imparatorluk kültüne adanan tapınak, M.Ö. 2. yüzyılda Antoninler döneminde inşa edilmiş. İmparator Diokletian döneminde büyük çaplı tamirat geçiren tapınağın bodrum katında 2 adet sütun dikkati çekmekte. Bu 2 sütun, İmparator Diokletian ve Maximilian'ın 20. saltanat yıllarını kutlamaları için 20 Kasım 303 yılında yaptırılmış. Sütunlar üzerinde çelekler içerisinde Apollo, Artemis, Fortuna ve Laodikya tikesinin kabartmaları yer almakta. Tapınak, M.Ö. 4. yüzyılda Hristiyanlığın resmiyet kazanmasıyla birlikte yanında yer alan Laodikya Kilisesi'nin dini arşivi olarak kullanılmış. Tüm antik kenti etkileyen M.Ö. 494 yılı depremiyle birlikte yıkılmış. M.Ö. 7. yüzyılın başında İmparator Fokas döneminde meydana gelen depremle antik kent tamamen yıkılmış ve Denizli içine taşınmış. Bu tarihten itibaren tapınak, mimari malzemeleri taş ve kireç ocağı olarak kullanılarak büyük ölçüde tahrip olmuş. Tapınağın avlusunda sağ tarafta bir havuz, sol tarafında ise küçük bir şapel kalıntısı ve bir sütun arşitravı üzerinde horoz kabartmaları keşfedilmiş. Bu horoz kabartmaları birbirine atak yapar vaziyette kabartılmış. Bildiğiniz gibi Denizli'de geleneksel olarak horoz yetiştiriciliği yapıldığı ve horozun şehrin sembolü olduğu bilinmekteyken, arkeolojik olarak da böyle bir kabartmanın ortaya çıkmış olması bu şehirde horoz yetiştiriciliğinin binlerce yıllık geçmişi olduğunu düşündürmekte. Ülkemizde yer alan diğer antik kentler ile mukayese edildiğinde Laodikya'yı değerli ve önemli kılan 2 unsur ile karşılaşılır. Bunlardan birincisi tekstil endüstrisinin geç kalkolitik çağda M.Ö. 5500'lerden günümüze kadar sürdürülebilmesidir. Türkiye'nin tekstil başkenti olarak tanınan Denizli'de dokumacılık endüstrisi 7500 yıllık geçmişe sahip. Roma dönemi yazarlarının belirttiğine göre Laodikya ile birlikte Pamukkale'deki Hierapolis, Buldan'daki Tripolis, Hisarköy'deki Attuda, Onos'taki Kolosea ve civarda bulunan diğer antik kentlerde kara renkli koyun yetiştiriciliği yapıldığı ve bu kara koyunlardan oldukça yumuşak kara yün elde edildiği bilinmekte. Antik dönem yazarı Vitruvius, koyunların yünlerinin yumuşak oluşunu, koyunların içtiği bölgenin çürük kokulu suyuna bağlamıştır. Bu yünlerin eğrilip dokunması neticesinde yumuşak kuzguni renkli kumaşlar üretildi ve dünyaya pazarlandığı yine antik dönem yazarlarınca belirtilmektedir. Laodikya'da bulunan bu kumaşlardan trimita adı verilen tunik kıyafetler dokunmuş ve Roma piyasasına sunulmuştur. Strabon başta olmak üzere antik çağ yazarları kıyafetten övgüyle bahsetmektedirler. Zamanının bir dünya markası haline gelen bu kıyafet sebebiyle kentin ismi halk arasında Trimatiria olarak anılmış. Antik dönemin en güzel tekstil ürünleri Likos, Çürük Su Vadisi'nde dokunmuş ve bu sayede Laodikya hatırı sayılır bir servet kazanmış. Laodikya'yı önemli kılan diğer bir husus ise kentin isminin Kitab-ı Mukaddes'te geçiyor olmasıdır. İncil yazarı Yuhanna'nın kaleme almış olduğu İncil'in son bölümü Vahiy'de İsa Mesih'in Asya'nın 7 kilisesine hitaben kaleme aldırdığı mektuplardan bir tanesinin Laodikya'da yer alan Hristiyan cemaate hitap etmesidir. Bu itibarla Laodikya antik kenti Hristiyan cemaatlerinin nitelendiği ilk merkezlerden bir tanesi olması ve günümüzde kutsal hac ziyaretgahlarından biri olması bakımından önem arz etmekte. Bunun yanı sıra kent İmparator Hadrian M.Ö. 117-138 yıllarında ve İmparator Commodus M.Ö. 180-192 yıllarında 2 kez Leokoros, tapınak korucusu unvanı alarak vergiden muaf tutulmuş. Bütün bu faktörler bir arada düşünüldüğünde Laodikya'nın diğer antik kentler arasında önemli ve özel bir konuma sahip olduğu söylenebilir. Roma İmparatorluk döneminde Laodikya,
düzenli olarak vergilerini ödemiş olup refah düzeyinin yüksekliği ve Roma ile diğer Anadolu krallıkları arasında çıkan savaşlarda Roma'nın yanında durması sebebiyle Roma'nın takdirini kazanmış. Milattan sonra 135 yılında İmparator Hadrian kenti ziyaret etmiş ve kentteki imar faaliyetlerini desteklemiş. Günümüze kadar kalabilen yapı kalıntılarının büyük bir bölümü milattan sonra 2. yüzyılın imar faaliyetlerinin izlerini taşımakta. Hadrian dönemindeki huzur, bolluk ve zenginlik hem yontu hem de mimari eserlerde kendini göstermekte. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen yapı muhteşem Likos Vadisi ve Pamukkale manzarası ile dikkat çekmekte. Yaklaşık olarak 12.000 kişi kapasitede olan tiyatronun alt kevayasında 23 oturma sırası, üst kevayasında ise 26 oturma sırası keşfedilmiş. Tiyatro dik bir yamaca inşa edildiğinden büyük bir kısmı kayarak yıkılmış. Oturma basamakları üzerinde şehirde yer alan dernek adları ve ileri gelen aile isimleri kazılmış vaziyette. Yakın zamanda orkestra yapısı içerisinde kireç katmanları keşfedilmiş, bu da tiyatroda su gösterilerinin de icra edildiğinin bir göstergesi. Kiliseli peristilli ev, kent planı içerisinde Suriye Caddesi'nden ayrılarak Kuzey Tiyatrosu'na ulaşan Tapınak Doğu Sokağı'nın kuzeybatı ucunda Roma Tiyatrosu'nun güney duvarına bitişik şekilde inşa edilmiş. Kazıt çalışmaları sonucunda bir insula üzerinde yer alan yapının toplamda doğusunda ve batısında apsisli 2 salon, bir peristilli avlu, bir atrium, bir hamam, bir latrina ve 19 yaşam alanı olmak üzere toplamda 25 mekanı açığa çıkarılmış. Tapınak, Doğu Sokağı'na bakan doğu bölümünde yer alan apsisli Doğu Salon orijinal kullanımda belki de bir yemek salonu ya da kadınlara ayrılan bir bölüm olarak tasarlanmış olup daha sonra ev kilisesine dönüştürülmüş olmalı. Bu bölümde dış narteks, opus spictium döşemeli olup kristogram ve Tanrı'nın gözleri yapılmıştır. Apsisli salon ise opus sectile taban döşemelidir. Peristilin batısında yer alan apsisli batı salon daha büyük olup girişin iki yanında birer nişli çeşmesi ve opus sektirle taban döşemeleriyle büyük ve zengin dekorasyonlu özel bir bölüm. Bu salona açılan kuzey ve güneydeki 4 mekanda da görülen zengin işçilik bu bölümü evin önde gelen bireylerinin yaşam alanları ya da oturma kabul odası olduğu düşünülmekte. Kuzeyde yer alan mekanlar Kuzey Tiyatrosu duvarı ile ortak duvarı kullanmakta olup bu mekanların kapılarının üst diyazomaya açılmasından dolayı dükkan olarak kullanıldığı anlaşılmış. Güneydeki mekanların ise daha çok günlük yaşantının devamı için gerekli olan ihtiyaçlar için ayrılmış. Özellikle evin güneydoğusunda yer alan mekanlardan elde edilen veriler burada küçük bir hamam, havuz ve latrina varlığını ortaya koymuş. Ayrıca güneyde peristile açılan 4 sütunlu bir de atrium bulunmakta. Atrium'a ait sütunlar İmparator Fokas döneminde yaşanan depremde yıkıldığı şekliyle bulunmuş. Kiliseli peristilli ev milattan sonra 3. yüzyıldan milattan sonra 7. yüzyılın başına kadar farklı düzenlemeleriyle sürekli kullanılmış. 2 kat olduğu düşünülen ev kentin en gözde yerinde olan konumu, büyüklüğü ve mimari özellikleri dikkate alındığına Laodikya'nın zengin ve tanınmış ailelerden birine ait olmalı. Kiliseli peristilli evde zaman içinde kullanımdan dolayı ihtiyaçlara bağlı olarak değişiklikler yapılmasına rağmen bir Roma dönemi klasikleşmiş ev planı tipini geç antik çağda da koruyabilmiş. Milattan sonra 193-211 yılları arasında hüküm süren İmparator Septimius Severus, Roma İmparatorluğu içerisinde ilk Afrika kökenli zenci imparator. İyi bir aile babası olan Septimius Severus'un Julia Domna isimli eşinden 2 tane erkek varisi bulunmakta. Caracalla ve Geta. İmparatorluğun dört bir köşesine inşa ettirdiği yapıların üzerine ailesinin isimlerini yazdırmış ve çocuklarının iyi bir eğitim alması için Hierapolis'te Antipatros isimli sofist filozofu öğretmen olarak Roma'ya davet etmiş. İmparatorun 211 yılındaki vefatı sonrasında çocukları arasında taht kavgası başlamış ve Caracalla Geta'yı katlederek imparator olmuş.
tahta çıkışının hemen sonrasında kardeşi Geta hakkında Damnatio Memoria ilan ederek kardeşinin bütün hatıralarını imparatorluk coğrafyasından sildirmiş. Anıtsal çeşme Laodikya halkı tarafından İmparator Septimus Severus adına 2 katlı olarak inşa edilmiş. Suriye Caddesi üzerinde genişçe bir ada üzerinde yer alan çeşme şehrin merkezi konumunda. Şehre gelen tüccarların soluklandığı, dinlendiği ve su ihtiyaçlarını karşıladığı meydana nazır olarak inşa edilmiş. Suriye Caddesi'ne bakan cephesi üzerinde 3 adet su biriken mermer kaplar ve 2 adet aslan heykeli yer almaktadır. Çeşmenin arka kısmında Yeşillerin Jokey Kulübü, ön kısmında ise Merkez Agorası yer almaktadır. Kutsal Agora, Suriye Caddesi üzerinde batı ve kuzey tiyatroları arasında yer alan geniş düzlük üzerine kurulmuş. Yapının 3 tarafı stoa denilen portiklerle çevrili olup Suriye Caddesi'ne 3 anıtsal giriş kapısı ile bağlanır. 298x168 metre ebatlarıyla oldukça geniş bir alanı kapsayan Kutsal Agora asimetrik dikdörtgen planlı. Agora'nın aldı bölümünde agora boyunca uzanan 2 havuz bulunur. Bu 2 havuzun sınırlandırdığı alan içerisinde ise kentin dokumacılık tanrıçası Athena'ya ve kurucu tanrısı Zeus'a hitaben 2 tapınak ve sunak alanları varken bu yapı kompleksleri Hristiyanlık inancıyla beraber temeline kadar sökülmüş. Hristiyanlık döneminde Agora'nın İlkos Vadisi'ne nazır kuzey kısmında bir kilise yapısı inşa edilmiş. Bu yapının yakın zamanda keşfedilmiş olup kazısı devam etmekte. Kutsal Agora muhtemelen İmparator Fokas devri depremiyle yıkılmış. Yıkılan sütun ve duvarların restorasyonu esnasında batı duvarının üzerinde fresk keşfedilmiş ve bahsi geçen duvarın restorasyonu gerçekleştirilmiş. Laodikya'nın agorasındayız. Çok büyük bir agorası var. Muhteşem büyük bir şehir. Herkesin buraya gelip görmesi lazım. Ve inanılmaz bir kazı yapılıyor. Şimdi size toprak yığınını göstereyim. Neyin altından çıktı burası? Bir görün. Gördüğünüz gibi kent o toprak yığının altında. Bütün agora bu toprak yığının altında. Ve düşünün, bütün bu toprak yığının altında kaybolmuş bir şehir var. İzlemeye devam edin. Milattan önce 2. yüzyılda Helenistik geleneğine göre malzeme tasarrufu sağlamak için Asapos tepesine bakan yamaç üzerine inşa edilmiş. Tiyatronun seyirci kabayası bir diyazoma ile 2'ye bölünmüş, alt diyazomada 25, üst diyazomada 19 oturma basamak sırası tespit edilmiş. Üst kabayanın imparator locasına inen basamakları üzerinde Grekçe harfler dikkat çekmekte. Bu harfler tiyatrodaki numaralandırma ve özellikle de kabilelerin oturma bölümleriyle ilgili olmalı. Kent ilk kez İmparator Hadrian zamanında Neokoros, tapınak kuruculuğu unvanını almış.
İmparator Commodus himayesindeki kentte imparator adına bir tapınak yaptırılmış. Bundan dolayı da ikinci kez Neokoros, tapınak koruculuğu unvanı verilerek vergiden muaf tutulmuş. Commodus M.Ö. 192 yılında öldükten sonra kentin bu unvanı geri alınarak yerine İmparator Seven sıfatı verilmiş. Milattan sonra 215'te İmparator Karakalla kenti ziyaret ederek imar faaliyetlerini yine desteklemiş. İmparatorun kenti ziyaretinden dolayı Suriye Caddesi ile bunun güneybatı yönünde kesen Stadyum Caddesi'nin köşesinde Karakalla'nın inferiumu inşa edilmiş. Kentin aldığı Neokoros unvanı İmparator Karakalla döneminde de devam etmiş. İmparator Büyük Konstantin zamanında milattan sonra 313'te Milano Fermanı ile Hristiyanlara özgürlük verilmesiyle Laodikyalılar zenginliklerinden dolayı başlangıçta bu yeni dine karşı ilgisiz kalmalarına rağmen daha sonra Hristiyanlık vadide hızlı bir şekilde yayılmış. Laodikya, Hristiyanlık alemi için de önemli bir kent olmuş. İncil'de adı geçen 7 Asya kentinden birisi de Laodikya'dır. Bu nedenle kent unursal ilk 7 kiliseler birliği unvanına layık görülmüş. Kentte Laodikya Kilisesi de bu dönemde inşa edilmiş. Laodikya, Roma hakimiyeti döneminde birçok kez deprem felaketiyle karşılaşıp yıkılmış olmasına rağmen Roma'nın yardımıyla yeniden inşa edilmiş. Fakat milattan sonra 494'teki depremle şehir tamamen yıkılmış ve bir daha toparlanamamış. Bu dönemde kentin yeniden inşa edilmesi Laodikya halkının kendi imkanları çerçevesinde gerçekleştirilmiş. Daha sonra milattan sonra 602-610'daki İmparator Fokas döneminde meydana gelen diğer büyük bir depremle kent tamamen yerle bir olmuş. Bu depremin akibinde şehre ulaşan su yolları bozulmuş, Sasani ve Arap akıllarının etkisiyle güvenlik sorunları meydana gelmiş ve bunun sonucunda kent su kaynaklarının zengin olduğu ve saklanması daha kolay olan batıdaki Salbakos, Baba Dağı eteklerinde değişik yerlere taşınmış. Milattan sonra 7. yüzyıldan itibaren kaynakların sözünü ettiği Laodikya, özellikle Denizli'nin tarihi kale içi çarşısı olarak adlandırılan bölgesi. Bölge 13. yüzyılın başında tamamen Türklerin eline geçince bu isim kısaltılarak Ladik şekline dönüştürülmüş. Laodikya'nın en parlak zamanı milattan sonra 1. ve 3. yüzyıllar, İkinci en parlak dönemi ise milattan sonra 4. ve 6. yüzyıllar arasındadır. Hristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birine sahip olan kent, erken Doğu Roma döneminde metropollük seviyesinde dini bir merkez haline gelmiş. Kentin en önemli gelir kaynağı yolların kavşak noktasında olması nedeniyle ticaret. Bunun da başında tekstil ticareti gelir. Diğer taraftan mermer, hububat ve canlı hayvan ticareti de kentte önemli gelirler sağlamış.